Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Alican. 29 yaşındayım. Bu kanalda size Rise of Kingdoms hakkında, KVK 1 hakkında bilgiler sunacağım. Aklımdan öyle geçiyor. Bunu uzun süredir yapmak istedim, bir YouTube kanalı açmak, ama pek vaktim olmuyordu işten dolayı vesaire. Artık biraz zaman buldum ve bunu değiştirmek istiyorum artık. İşte bunu da farklı bir videolar çekerek yapmayı düşünüyorum. Yani tamamen KVK bir sürecini anlatıp beraber gelişeceğimiz ve süreci nasıl ilerlettiğimiz, bu konuda nasıl komutan düzeni olsun, bayrak düzeni olsun, ittifak teknolojisi gelişimi olsun, bizim kendi hesabımıza yaptığımız şeyleri birebir anlatmayı düşünüyorum. Eğer siz de bunu uygun görürseniz, gerçekten devamlı izlemeyi düşünüyorsanız ileride canlı yayınlar açmayı da düşünüyorum, açıkça söylemek gerekirse. Şu anda iyi bir kameram olmadığı için bununla idare ediyorum. İlerleyen süreçte bu işte birazcık gelişirsem eğer kamera da almayı düşünüyorum. Ben bu oyuna pandemi zamanında başladım. Çok oynayıp çok da bıraktığımız oldu. Krallık da yönettik. Sonra o krallığı sattık falan vesaire derken oyunu bıraktık arkadaşlarla. Şu anda tekrardan 3 kişi falan tekrardan buluştuk. İlk jump sürecimizi anlatayım size. Bir ekiple jump yapmaya başladık. Aslında o ekiple jump yaptığımız birazcık denk geldi diyebilirim. Şu anda 3741'de onlar. Biz onlarla atlamayı düşünüyorduk ama sonrasında vazgeçtik. Çok fazla atlayan olacağı için bizimki herhangi bir grubumuzdan biri dışarıda kalır diye bunu tavsiye etmedik ve vazgeçtik, açıkça söylemek gerekirse. Sonrasında onun yerine 3740 atladık biz. İlk geldiğimizde şu anda RSN birliği olan Royal neymiş ismi? Saint Nation diye bir ittifaktaydık. Orada ben yine ben çok fazla bayrak ve ittifak teknolojisi ayarlamayı sevdiğim için orada R4'lük yapıyordum. Benim arkadaşlarım da yanımdaydı. Ama o süreçte Ruslar ve bunlar da Rus. Bayağı bir çoğunluk Rus var. RL ve RM. Bunlar VH'la Vietnamlarla arasında sorun çıktı. Ve bu sorunda da birçok problem yaşadılar diyebilirim. Yani kendi aralarında ve bu savaşa kadar bir gece ansızın Ruslar VH'ın kalesini yaktı, bayraklarını kesti falan, geri düşürdü onları. Ve bunun üzerine hala ben o ittifaktayken burada mevcut olan şu andaki balinamız Oreo, ismi normalde Serge, arkadaşın ismi. İşte onunla falan biz bir konuştuk vesaire derken yeni bir oluşum yapmaya karar verdik. Onun sonrasında farklı bir ittifak kurduk. O ara Kolektör diye bir arkadaşımız daha vardı, Koreli. Onunla beraber oturup beraber konuştuk ve sonrasında bir ittifak kurduk. İşte onun sonrasında o ittifak Top 1'e direkt taşıma yükümlülüğümüz oldu. Ya bu oyunda zaten güç kimdeyse tamamen söz onda oluyor. Onlar yönetiyor krallığı. Benim de tecrübem olduğunu gördüğü için arkadaşlar da bu konuda bana yardımcı oldu. Ben de onlara yardımcı oldum. Onun sonrasında biz sıfırdan bir ittifak aldık ama sorun yaşadık. Sonra V2 Pegas diye bir arkadaşımız var. İşte onunla ben konuştum. Sağ olsun bize bu ittifakı verdi. Biz krallığın 4. 5. günü bu ittifakı küçükken, şurada küçük bir kalesi vardı. Çok az bayrağı vardı. O zaman ben aldım. Ondan sonra herkesi buraya taşıdım. Normalde top 4, top 5 olan birlik. Tamam mı? Sonra işte balina ile vesaire derken top 1'e taşıdık. Top 1'e taşıdıktan sonra bu Vietnamların bir tane Itachi diye lideri vardı. Onu zorla göç ettirdik. Sonra buraya yeni bir R5 atayıp sonrasında Ruslarla kendi aralarındaki sorunları çözdük diyebilirim. Çünkü bu insanlarla İngilizce konuşabiliyorsun ama Vietnamlarla konuştuğu dili anlamıyorsun. Tabii Vietnamlı insanlar hala burada mevcut. Ama şöyle söyleyeyim size, iletişim şu anda daha rahat. Ruslar da bu konuda rahat ediyor. Biz de rahat ediyoruz ve keyfimiz yerinde diyebiliriz bu konu hakkında. KVK odaklı düşünüyoruz işin açıkçası. Şu anda 2-3 gün önce Yükselen Krallığı da aldık. Yani birazcık o balinadan kaynaklı olan bir şey. Yani ben kendi hesabımda işte VIP 10
okçu oynamayı düşünüyorum bu hesapta. Birazcık çünkü para yatırdığımız bir hesap. Açıkça söylemek gerekirse. Yani o ilerleyen süreçte tamamen iki kıta YSG'yi de fullleyip okçu oynamayı düşünüyorum. Şurada zaten günlük paketleri çekiliyor. Altın kafa paketleri. Arada bir işte ayda bir iki altın çekmeye çalışıyoruz. Ben bu hesabı arkadaşım Umut'la beraber oynuyorum. İkimizin ortak hesabı. Ekstra burada yakın arkadaşlarımız Black Tiger var. Ve şurada Mesih'le Çirkin diye bir arkadaşımız var. Hepimiz normalde önceki krallıklardan beraber tanışıyoruz diyebilirim. İyi insanlardır. Sağ olsun buradaki insanlar da sonradan bize göç gelen insanlar da çok oldu. İtaç denen arkadaş geldi. O gerçekten çok iyi çalışıyor. R4 kadromuz gerçekten hem evrensel, yani her ülkeden insan var. İtalyan, Alman, Vietnamlı, Türk, normalde Koreli ama Amerika'da yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Bu da İtalyan, bu da Rus. Genel olarak bütün kadroyu farklı ırklardan topladım diyebilirim. Hepsi de sağ olsunlar iyi çalışıyorlar ve olabildiğince benim işimi kolaylaştırıyorlar. Ya benim şu andaki herkesin işi belli. Benimki de haritayla normal diplomasi ve ekstra olarak da birlik teknolojisi. Yani şöyle söyleyebilirim. KVK 1'de yapmanız gereken free to play bir oyuncuysanız yani ne oynayacağınız belli oluyor genel olarak. Yani Santuz'u genelde zaten KVK 1'de bütün free to play'ler genelde piyade oynuyor. Piyade setini diziyor. Hadi elmas biriktirdi. 5-5 bir tane Richard yapar. Arkasına Santuz'u koyar. Öyle oynar. Ama normal farklı para yatırılan bir hesapsa Mino fuller. Arkasına Baybars atar. Onun haricinde gider Cao'yu her gün günlük paketlerden çıkar. Arkasına yine gider Belisarius atar. Farm kovalar. Yani değişiyor tamamen. Olay biraz paradan kaynaklı olan bir şey. Açıkça söylemek gerekirse. Yani size şöyle bir şey diyorum. Tekrardan jump yap, sıfırdan başlayacaklara en büyük önerilerimden biri tabii ki de ilk taş işçiliği, onun sonrasında yazı, onun sonrasında mühendislik ve matematiği fullledikten sonra en son artık T4'e kadar yürümeye başlayın derim size. Çünkü ilerleyen süreçte çok fazla şey kazandırıyor size hız. En basiti şöyle söyleyeyim. %15 buradan alıyorsun, %10 buradan alıyorsun. Ekstra %35 buradan alıyorsun ve %15 de buradan alıyorsun. Çok fark ettiriyor diyebilirim size. O kadar size hız kazancı. Çünkü ilerleyen süreçte çok fazla hız harcıyorsunuz hesaba. Yani krallığımız şu anda bu şekilde. Size normal ittifaklar sıralamasını da gösterebilirim. Birlik gücünden. 387 milyon, 238 milyon, 229 milyon, 107. Yani top 10'a kadar 100 milyon üstü ittifaklarımız mevcut. Öyle söyleyebilirim. Şu anda zaten diğer ittifakları da araştırıyoruz. Yıldız'ı biz aldığımızdan dolayı birazcık 37, 38, 39'un kendi arasında birleşeceği gibi konular var. Ama ben daha çok diplomasiyi direkt ilk zamanlarda yapma taraftarı olan bir şey değilim. Açıkça söylemek gerekirse. Yani beklerim. İkinci bölgeye yerleşiriz. Üçüncü seviye geçitler açıldıktan sonra ben diplomasi yapmaya başlarım. Yani ona göre de hangi krallığı yanımıza alacağımız belli olur. Yani bu süreçte böyle göç almaya devam edersek mecburen zaten Yıldız'ı oynamayı düşünüyoruz. Yani KVK'da. Ya 37, 38, 39 arasında ya da diğer krallıklardan göç gelmek isteyen insanlar varsa mutlaka iletişime geçsin benimle. Yani bu konuda da yardımcı olmaya çalışırız. Yani ilk Hitachi'ye mesaj atabilirsiniz ya da Zen1x'e. Şu anda göçte onlar ilgileniyor ama direkt bana da yazabilirsiniz. Konuşuruz. Yardımcı olmaya çalışırım. Açıkça söylemek gerekirse yani KVK1'de en önemli şeylerden biri de ittifak teknolojisi. Size ne verdi? Yani benim ilk baştaki her zaman amacım genelde burası olur. Yani buradan yürürüm. Çünkü neden? Size belli bir süreçte çok fazla şey kazandırıyor. Yani yani şu anda zaten ilk süreçte en büyük sıkıntılar yaşayacağınız altın oluyor. Ve bu altını
olabildiğince fiyatını düşürmeye çalışıyoruz mimariyle. Çünkü neden? Çünkü ilerleyen süreçte işte bu biz kristal teknolojisi, pardon, KVK4 normal kristaller ile KVK'da oynadığımız için onlar da bayrak atmada çok sorunlar yaşatacak bize. O yüzden mecburen de şey yapmalıyız. Mimariyi fullleyip tamamen kaynakları en aşağıya çekmeliyiz. Şöyle gösterebilirim size. Kaynak. Yani bayağı bir sorun yaşayacağımız durumlardan biri. Çünkü daha onların haritası falan da çizilecek tabii ki. Şu anda zaten bölge 2'lerin kendi aralarındaki normal haritasını çizdim ve oranın R5'lerine gönderdim. Onlar da bölge sorunlarına bunu iletti. Yani biz top 1 olduğumuzdan dolayı ikisini alıp üçünü alacağız şu anda. Şunu RL'ye vereceğiz ama KVK zamanı tekrardan alacağız. 4 tane ile gireceğiz. Diğer türlü ikinci ittifak 3. Üçüncü ittifakta 2 tane ile türbe ile KVK 1'e girecek. Öyle planımız var. Şu andaki en büyük amaçlarımdan biri ittifakları öldürmemek. Birinci ve ikinci ittifak gerçekten çok fazla aktif oyuncuları var. Biri Rus, biri de Vietnamlı. Hatta bunlar da kendi aralarında çok aktif ve iyi insanlar diyebilirim size. Bunlar da Rus. Açıkça söylemek gerekirse. Yani amacımız şu anda o. Tekrardan bu benim ilk videom. Biraz heyecanlıyım. Dilim böyle sürçmüş falan olabilir. Ama olabildiğince kendimi açıklamaya çalıştım. Yani oyun tecrübelerimden olabildiğince yararlandırmaya çalışacağım sizi. Yani ben kendi açımdan çoğu şeyi bekliyorum. Çünkü krallıkta bir savaş olmadığı için yani ekipmanları bile bekletiyorum diyebilirim. Yani onun haricinde eksi olarak birazcık tamamen VIP odaklı değil de ekipman odaklı bir oyuncuyum. Çünkü VIP 10 şu an yani belli bir para yatıran insan için yeterli. 12'ye kadar gidip her gün 2 kapı almak da mantıklı ama onun yerine ekipman dizmeyi tercih ediyorum. Yani ekipman malzemesi tercih sandığıyla okçu taslak kısmını çekiyorum. Full bir kritikte ekipmanla çıkmak istediğim için açıkça söylemek gerekirse. Biraz da şanslıydım anahtar açısından. 3 taneyi direkt kendi verdi. Onun haricinde de diğerlerini de hazırlıyorum diyebilirim. Hani farklı bir yorumlarınız varsa her türlü dinlerim. Yani bakacağız duruma göre ilerleyen süreçte bir canlı yayın açmayı da düşünüyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse. O zaman da farklı sorularınız olursa her türlü dinlemeyi isterim, yani yöneltebilirsiniz açıkça söylemek gerekirse. Videolarımın içeriği genelde oyunla olacak. Oyundaki süreçlerle. Şu an mesela ikinci seviye geçitler açıldığında tekrardan bir video yapacağım. Ne kadar ödül topladığımızı göstereceğim size. Yani şöyle söyleyeyim, bu krallıkta bak sadece diplomasiyle ben kaç tane? 23 tane sunak ödülü aldık. Yani 23 tane sunak ödülü aldım. Yani bütün insanlarla anlaşıp vesaireyle 23 tane sunak ödülü alma şansım oldu. Yani ekstra olarak geçitte de öyle bir planım var. Yani hiç yoktan 10 tane bir geçit ödülü almak istiyorum. Çünkü neden? Hem elmas hem hız için. Yani ittifak değil de normal kendi hesabımın gelişimi için. Çünkü siz R5'teyseniz tamam, diplomasiniz ne kadar iyi olsa da sonuç olarak hesabınız da bir tık iyi olması gerekiyor. Diğer insanlardan düşmemeniz gerekiyor. Onlara yakın ilerlemeniz gerekiyordu. Çünkü neden? İnsanlar sizi şey bilmesin, düşük bilmesin diye. Bu en önemli şeylerden biri diyebilirim size. Yani olabildiğince de etkinlikleri de kaçırmamaya çalışıyorum. Yani şöyle gösterebilirim size. Şey etkinliği vardı, güç oyunu diye. Mesela oradan direkt 4 tane heykel aldım. Şimdi medeniyetin kurucusu geliyor. Buradan da 3-4 heykel almaya çalışacağım. Hızım var ama kaynak sorunu yaşıyoruz tabii ki. Onların da farm hesapları var. Onları geliştiriyorum. Ama şu anda onlara dokunmayı düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü neden? Kendilerini 17 level'e kadar alsınlar. 4 kıta olsunlar. Sonrasında kaynak kasıp kendime atmayı düşünüyorum. Biraz gelecek
durumuyla alakalı bir durum. Ve kralla 3 tane kaynak satıcısı aldım. Yani bunlar tabi kaynak olarak bankaya vergisini ödeyecekler. Yani öyle söyleyebilirim size. Düzenli olarak sattıkları ürün kadar belli oranda bizim kendi Zone 2'de açacağımız ittifakımızın banka hesabına kaynak gönderecekler. Öyle anlaşma sağladık. 3 tane farmcıyla. Üçünü de işe almamın sebebi çok fazla oyuncu olması, gerçekten de çok fazla kaynağa ihtiyacı olması. Mesela şu anda benim bile kaynağa ihtiyacım var. Satın almak istiyorum. Ama etrafta satıcı yok. Ve büyük satıcılar getirdim. 70-80 hesapta her biri. Gerçekten o yüzden her bizim normal ittifakta da bayağı kişi kaynak alacağını düşünüyorum zaten böyle. Yani gelmeyi düşünürseniz mutlaka yazın bana, konuşalım edelim, olayları çözelim. Yani gelirseniz de mutlu olurum açıkça söylemek gerekirse. Yani bir düşünün. Bugünlük kısa bir video olsun. Çok kısa da olmadı ama çok fazla konuştum. Ama en azından size bir şeyleri aktarabilmişimdir umarım. Bunu YouTube'da yayınlayacağım. Yani daha öncesinde birkaç deneme çekim yaptım ama en iyisi bu oldu sanırım. Yani umarım keyif alırsınız videoyu izlerken. Yani sorularınız olursa da lütfen yorumlarda belirtiniz. Eksi olarak da canlı yayının konusunda beni biraz desteklerseniz canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yani ekstra günlük vloglar da yapabilirim. Ama genel olarak tamamen oyunla alakalı olacak. Bilgisayar başında. Olayların hepsini, ilerleme sürecini ve bu süreçte neler yaşadığınızı, bütün hepsini size aktarmayı düşünüyorum. Umarım keyifli izlersiniz. Umarım size KVK1 hakkında bir şeyler katıp öğretme şansım olur. Tabii çok fazla haddime değil ama kendim bildiğim kadarıyla bir şeyler katmaya çalışıyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Umarım keyif alırsınız videoyu izlerken. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Teşekkürler. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.